Merhabalar herkese. Ben Eren Hükümdar Maxtek'ten. Bugün Benan Arıgil ile beraberiz. Benan biraz kendinden bahsedebilir misin? Selam Eren. Ben öncelikle oyun geliştiriciyim. Türkiye'de bir oyun şirketim var. Yaklaşık 10 sene önce oyun şirketimi ortağımla beraber kurduk. Ee, Yaklaşık 7 tane, 8 tane işte mobil free to play casual game, işte böyle daha çok hani bedava olan ve sonradan senin içeride satın almalar yaptığın oyunlar geliştirdik. Şimdi ise 4 seneden beri de San Francisco'da yaşıyorum. Unity'de çalışıyorum. Orada da bir takımı ve bir proje yönetiyorum. Ben tabii hikayesini biliyorum ama bilmeyen arkadaşlar için çok ilginç geleceğini düşünüyorum. Senin Unity'de işe başladığında çok ilginç bir pozisyonun vardı. Biraz ondan bahsedebilir misin? Ben hakikaten çok burada değişik pozisyonlarda çalışan insanlar var ama seninki bana çok daha ilginç gelmişti. Detaylarını öğrenmek isteriz. Tabii şimdi yani senin de bildiğin gibi hani ben şu anda bir Unity bir oyun motoru. Oyun motorları genel olarak çok temel şeyleri hallediyor. Yani bildiğin gibi işte grafikleri hallediyor. Ondan sonra animasyon ve çeşitli ses, müzik ve particle efektleri hallediyor. Yani çok daha temel işlerle yoğunlaşıyor oyun motorları. Ve sen de bir oyun geliştireceksen bu aracı kullanarak oyunun çok temel ihtiyaçlarını yapıp geri kalan bütün her şeyi, oyununa özel bütün mekanikleri tekrar baştan yazman gerekiyor. Şu anda benim bulunduğum takım Unity'de bu her geliştiricinin tekrar baştan yapmak zorunda kaldığı şeyleri otomatikleştirip bir paket olarak biz onlara sunuyoruz. Yani biz de böyle çok genel oyun sistemlerini bir ürün haline getirdik ve bu bir böyle kod yazmadan e, direkt bir editör penceresini kullanarak tuşlara basarak oyunun bütün mekaniklerini, yani bütün demeyeyim ama temel bütün ihtiyaçlarını oradan giderip ondan sonra oyunun mekaniklerinin üzerine bu sisteme teslim edip sen sadece oyunun unique, kendine öz gameplay'ine yoğunlaşabiliyorsun. Yani esasında oyun geliştiricilerinin Unity içerisindeki sesi sendin. Bu şekilde Ha, başladın değil evet. mi? Evet, yani şöyle tabii ben şimdi Unity'ye girdiğimde aslında doğru, iyi hatırlattın bana da, bayağı 2 sene oldu ama unutmuşum o Evet. kısmını. Ben Unity'ye girdiğimde içeride gördüğümde ilk önce ben de Unity'den böyle bir teklif geldiğinde çok da ne yapacağımı ve nasıl bir şeyle karşılaşacağımı çok emin olamamıştım. Bir tedirgindim çünkü Unity bildiğin gibi çok daha fizik ve grafik yoğun, engineering, mühendislik isteyen şeyleri hallediyor. Ben ise daha çok oyun tarafındayım. Yani işte oyun tasarımından anlıyorum. Oyun programlamaktan anlıyorum. Daha işin böyle tabiri caizse eğlence ve şey kısmındayım. Hani o oyunun hissini oluşturma kısmındayım. Ve oyunun içerisindeki bu temel mekanikleri tasarlama kısmındayım. Ve içeride yine de zaten anladığım durumu. Orada genel dediğim gibi işler çok mühendislik çerçevesinde ilerliyor ve her ne kadar oyun motoru geliştirseler de bir müşteri gibi içeride yaklaşabilecek, çözümleri üretebilecek, fikirleri öne sürebilecek şöyle şeylere ihtiyaç var. Oyun geliştiriciler şuralarda tıkanıyor. Şu tarz çözümler üretmeliyiz ki onların işleri, hayatları kolaysın diyebilecek kişi sayısının az olduğunu gördüm. Ben de işte orada bayağı yardımda bulundum ve bir takım kurduk. Ve o yüzden de oyun geliştiricilerinin oyunu geliştirirken genel olarak defalarca çözmek zorunda kaldığı aslında çok temel ihtiyaçları gidermeye odaklandık. Valla çok hakikaten keyifli geliyor kulağa. Ben senin de çok keyif aldığını biliyorum orada çalışırken. Biraz oradaki hayattan da çok az bize bahsedebilir misin? Yani oradaki şirket kültüründe öne çıkan neler var? Bize böyle hani Unity'den ilk aklına Hı hı. gelebilecek böyle birkaç şeyden bahsedebilir misin? Hı. Evet, mesela bana çok ilginç gelen şeylerden bir tanesi şey olmuştu. Şimdi ben hani oyun şirketi kurduğumuz için çok küçük bir şirket, işte 10 kişilik bir şirketi, startup kafasındayız ve her şey biliyorsun biraz böyle deneme yanılma ile ilerliyor. Bir fikir çıkıyor, hemen onu prototip yapıp deniyoruz. Her şey çok böyle hızlı değişebiliyor. Bir anda her şeyi çok hızlı halledebiliyoruz ve bu güzel bir şey aslında. Çok büyük bir esneklik veriyor bize. Çünkü çok hızlı adapte olabiliyoruz. Çok hızlı yanılıp çok hızlı başka bir şey deneyebiliyoruz. Ama Unity'de şunu gördüm. Her şey daha sistematik yani. En azından büyük şirketlerde zaten olması gereken bu. İlk önce büyük bir araştırma yapılıyor. Ve büyük bir
developerlarla çeşitli görüşmeler yapılıp bilgiler toplanıyor. Bu bir slaytlar haline dönüştürülüyor ve bu ondan sonra sunuluyor ve sunulduktan sonra genelde içeride alınan tepkilere göre işler ilerliyor ve hani şey kısmı çok ağır bastığını gördüm. Nasıl sistematik ilerlenmesi gerektiği, işlerin nasıl büyük düşünülmesi gerektiği, yıllık planlar yapılarak aslında her yapılan bir adımın aslında büyük bir hedefe nasıl yavaş yavaş ulaşmak için yapıldığını gördüm. O bana büyük bir vizyon kattı açıkçası. Biraz şimdi az önce de bahsettin. Kendi geliştirdiğin Hı hı. oyunlardan Türkiye'de bayağı bir aktifti senin şirketin. Sen genelde böyle çok dile getirmiyorsun ama iSlash'la da çok büyük bir başarı yakalamıştın. Biraz o Evet, taraftan da biraz bahseder misin bize? tabii. Esasında Şimdi senin background'ını bize daha iyi anlatıyor. dediğim gibi 10 sene önce ortamla beraber işte Duello Games'i kurmuştuk. İlk başta 2 kişi olarak başladık. Hatta hikayemiz de biraz ilginç yani. İlk başta dedik ya biz bunu akşamları, bir oyun fikrimiz vardı aklımızda, bu da iSlash. Şimdi o zamanlar bu telefon, dokunmatik ekranlar yeni çıkmış. Ekranlar da çok küçük ve parmaklarda büyük. Ve biz de diyoruz ki yani bu oyun yapılırken burada yani her hareketlerin çok sınırlayıcı. Çünkü dediğim gibi yani parmak büyük ve çok ince hareketler yapamıyorsun. Ya dokunacaksın ya bir şeyleri böyle çok bir şekilde sert hareketlerle keseceksin ya da öyle bir gesture yapacaksın diye düşündük ve oradan bizim aklımıza iSlash, yani işte bizim ilk oyunumuz olan bir tahta var ve bu tahtayı keserek küçültmen gerekiyor ve yıldızlar var bu tahtanın üzerinde ve bunları çarpmadan küçültmen gerekiyor. Çeşitli level'lar var. Level'lar ilerledikçe, bölümler ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Yeni düşmanlar geliyor. Bizim aklımıza bu fikir geldi ve ilk başta böyle bir prototipini yapalım, deneyelim dedik. Ve o zaman farkında olmadan da aslında yani doğru bir olan çünkü ilk önce bir prototip denedik. Arkadaş testi yaptık ve işte bir arkadaş çevresinde 10 kişi buluştuğumuzda arkadaşlarına yine ben oyunu veriyordum. Eğer onlar muhabbetten koparlarsa diyordum ki tamam bu oyun tutmuş ve bakıyordum ki her ortamda insanlar muhabbetten kopup oyuna dalıyorlardı. O sırada biz ikimiz de başka bir şirkette çalışıyorduk. Bunun bu şekilde ilerleyemeyeceğini ve çok yavaş gittiğini gördük ve bir risk alıp işten ayrılıp ikimiz de 4 ay boyunca eve kapandık ve 4 ay boyunca bu oyuna yoğunlaştık. O zamanlar tabii hayallerimiz de biraz küçüktü. Şöyleydi. İşte ya 10 bin tane satsak işte ofis kurarız, şöyle yaparız, işte ekip kurarız ama yani o kadar küçük düşünüyormuşuz ki aslında ne kadar büyük bir işe kalkıştığımızın farkındaydık. Sonra oyun ilk önce Türkiye'de 2 günde bir numaraya yerleşti. Bize işte çeşitli firmalardan ulaştılar. Ya hani siz yapmışsınız bunu, gerçekten Türkler mi yaptı? Çünkü o zamanlar 10 sene öncesinden bahsediyorum. Yani ilginç bir hikaye. Sonra yurt dışında çeşitli yerlerde hakkımıza haberler çıkmaya başladı. Yurt dışında bir numaraya yerleşti. Sonra 50 ülkede bir numaraya yerleşti. Çok kısa bir zamanda 2,5 milyondan fazla indirildi. Şimdi ise galiba yani iSlash 3 tane oyunu var. Bir tanesi Hyper Casual dediğimiz, 2 tanesi de büyük oyun. Toplamda 100 milyona yakın indirildi galiba. Ve ilk oyunla beraber istediğimizin çok üzerinde bir rakama ulaştık ve hemen ekibimizi kurduk ve ikinci oyunu üzerinde ekibimizle çalışmaya başladık. Sonrasında da 7 tane casual oyun geliştirdik. Şimdi ise böyle hyper casual dediğimiz daha da hani basit mekanikleri olan ve hızlı tüketilen, şu anında zaten trendler arasında olan oyunlara yöneldik. Onun üzerinde uğraşıyoruz. Peki yani sen de şimdi bu işin hikayesini anlattın. Şimdi son dönemde de Peak Games'le beraber biliyorsun bir Hı hı. Türklerin oyunda bir ağırlığı oluştu, bir damgası oluştu. Yani nedir bu Aynen. Türklerin başarısı oyunda? Nereden geliyor bu? Sen de şimdi bu muhtemelen oradaki çalışanları, o şirketi kuranları da yakından tanıyorsun. Hı Bunu hı. neye bağlıyorsun? Bir de soruma şöyle bir ek yapayım. Şimdi bahsettin, küçük hayallerle Türkiye'de başladığın bir işi yapıyorken burada artık dünyanın belki de bu işi en ciddi yapan Hı hı. bölgesindesin, San Francisco'dasın. İki kültürü, iki ortamı da birbirleriyle biraz Hı karşılaştırır hı. mısın? İlk önce şeyden başlayayım istersen. Şimdi hani senin de bahsettiğin gibi Türkiye'de çok başarılı örnekler çıkmaya başladı ve devamının geleceğini düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe yeni örnekleri görüyorum. Bence bunun temel nedenlerinden bir tanesi şu. Biliyorsun hani bu oyun sektörü aslında çok eski bir sektör. Yaklaşık yani şimdi tarihi hatırlamıyorum ama yani 30 senedir belki çok ciddi oyunlar zaten piyasada üretiliyor. Yani mobilden bahsetmiyorum da eskisinden. Ve Batı ya da işte Amerika bu konuda bayağı ilerlemişti. Yani artık hani bu 10 sene önce biz bu oyuna kalkıştığımızda
iPhone olmadığını düşünelim, mobil dünyanın olmadığını düşünelim. Zaten yüz milyonlarca dolar belki harcanıp 150-200 kişinin bir araya gelip oyunlar üretiyorlardı ve bu oyunu üretmekle de kalmıyordu. Bunu yaymak da bir problemdi. Yani onu dünyaya dağıtmak da bir problemdi. Zaten bu mobil cihazlarla beraber bu iyicene herkesin yapabileceği, iki kişinin bir araya gelip yapabileceği bir hale geldi ve bu mobil dünyada oyun dinamikleri de değişti. Eskiden dediğim gibi hala geçerli gerçi. Stüdyoların yaptığı büyük başyapıtların dışında bir şeyi daha da basitleştirip ondan bir oyun üretmek de farklı bir disiplin. Ve dünya için de bu yeniydi. O yüzden bence buradaki asıl fark şu, Türkiye'de aynı trene aynı zamanda bindik. Yani tabii onların belli bir know-how'ı vardı. O bilgilerini kullanarak belki biraz önde başladılar cidden ama biz de çok geride kalmadık çünkü iki kişi bir araya gelip bir şey yapabiliyordu ve hani nasıl satacağını düşünmesi gerekmiyordu. Çok ilk başlarda belki hani bizim için denemeler geçti ama hızlı toparladık bu durumu ve bence bu bütün dünya için bence şeyi haline getirdi. Herkesin bir fikri olan ve bunu nasıl uygulayacağını bilen herkesin oyun yapabileceği bir dünya haline geldi. Şimdi tabii ki artık tekrar bu dünya, bu mobil dünya da giderek büyüyor. Büyük şirketler burada var olmaya başlıyor. Dediğim gibi biz de bence trene zamanında atladık ve hani biz de artık o know-how'u burada Türkiye'de daha doğrusu oluşturuyoruz. Burada satış platformlarının da tabii ki satış platformlarından kastım App Store'ların da çok Asıl bu işi kolaylaştırdığını söylemekte fayda var değil mi? Yani Amerika'da ya, satış çok daha iyi yapılıyor ama hı öyle hı, bir araç olunca, öyle bir platform olunca esasında geri kalan oyunun iyi olması tabii. kalıyor. Tabii şöyle hatta ben bir örnek vereyim. Ben lisedeyken ilk oyunumu lisede yapmaya kalktım. İşte o zamanlar bir oyun fikrimiz vardı. Ankara'da geçen bir korku oyunu. Birinden kamera bulduk. Ben programlamayı biliyorum. Arkadaşım grafiker. Ve sonunda dedik ya tamam bu oyunu yapacağız ama nasıl satacağız bu oyunu? Ben bir dergiye yazı yazıyordum oyun dergisine. Dedim ki ya siz bizim oyunu dağıtır mısınız? Tamam ben dağıtırım dedi. Ama dedik tamam dağıtacak da Ankara'da dağıtacak ya da işte atıyorum İstanbul'da dağıtacak. Sonra yani hani o kadar büyük bir problem ki yani onu CD ile dağıtacaksın, şey koyacaksın, bir bayide satılacak. Onun nasıl olacağını yani e, kestiremiyorum bile. O da ağ nasıl oluşturulacağını. Tabii hani publisher'lar falan var ama Türkiye'de böyle bir publisher'a nasıl ulaşacaktın o zamanlar? Bir yayıncıya nasıl ulaşacaktın? Şimdi istediğim gibi tek kişi başına bile bir fikir bulup bunu üretip ertesi gün bunu yayınlayabilirsin. Bütün dünyaya yayınlayabilirsin yani. Genelde böyle ben de çok geçmişte az ilgilenmiş biri olarak oyun geliştirmenin böyle bir zehir gibi olduğundan bahsederler. Yani vücuda girdi mi artık seni ele geçiriyor derler. Sana bu şeyi veren, hani fikri veren, bu kanına giren ilk oyun hangisiydi? Aslında herhalde adventure oyunları bu e, Monkey Island ve Maniac Mansion serisi vardır LucasArts'ın. E, Böyle senin işte bir bulmacayı çözmen gerekir ama bu bulmacayı çözmek için ya insanlarla diyaloğa girmen gerekir ya belli objeleri bir yerden alıp başka yerde kullanman gerekir. Ve o zamanlar İngilizce hiç bilmiyordum ve yani sözlükten bakıp ya da bir arkadaşım vardı, abim vardı İngilizce bilen. Onu arayıp burada ne diyor, ne yapacağım, ne yapmam lazım diye soruyordum. Onlarla başladı her şey ve zaten o yüzden de dediğim gibi ilk oyun denememiz Ankara'da geçen bir korku oyunu olacaktı ve bu bir adventure oyunu olacaktı yani. Hani bir şekilde o bir kanıma girdi, o hikaye anlatımı, o dünya, o büyülü dünya ve oradan bir türlü çıkamadım. Çok güzel, iyi ki de çıkmamışsın. Şimdi hem esasında seninle konuşmak istememizdeki, seni bugün etmek istememizdeki sebeplerden biri de sen hem bir geliştiricisin, hem bu işin Türkiye bacağında başarılı oldun, hem Amerika bacağında çok başarılı oldun. Buradan geriye baktığında hani Türkiye'deki arkadaşlarımıza, oradaki mühendislere ne söylemek istersin? Yani bir tavsiye versen ya da böyle hani başarılı olmaları için ya benim şu yaptığımı yapmayın ya da bu yaptığım bana çok faydalı oldu desen neleri seçerdin? Aklına ne geliyor ilk? Aslında mesela direkt hani sana şey anlattım ya ilk oyunumuzu yaptıktan sonra bir ekip kurduk ve ikinci oyun üzerine direkt çalışmaya ve ekiple çalışmaya başladık. O zamanlar biz şunu dedik yani iStation'da çok başarılı olduktan sonra biz her şeyi biliyoruz. Yani biz oyunlar yapma hakkında her şeyi biliyoruz. Yani biz çok iyiyiz dedik. Olduk Ve biz. evet biz olduk dedik ve 18 ay 5 kişi ya öbürü ilk oyunu 2 kişi 4 ayda çıkarmıştık. 18 ay 5 kişi bu oyun üzerine çalıştık ve direkt başarısız olduk. Ve çünkü hiçbir şey bilmiyorduk aslında. Bunun nedeni de şuydu. Bir fikre çok güvendik
ve tamam bu fikir tamamdır dedik ve bu fikri denemeden, emin olmadan direkt üretime geçtik. Benim bu bana büyük bir ders oldu ve bunu ben hala yani birçok insanda da görüyorum. Çünkü oyun yapmak isteyen insanların genelde bir fikri var, bir şeyler yapmak istiyorlar. Ve bu fikir bazen kağıt üzerinde çok güzel durabiliyor. Arkadaşına anlattığın zaman çok eğlenceli gelebiliyor. Ama o fikir bazen çalışmayabiliyor. Yani o bulunduğun ortamdan dolayı mobil cihazda yapıyorsan mobil cihazda çalışmayabiliyor ya da PC ya da konsola yapıyorsan orada çalışmayabiliyor. O yüzden ilk önce benim diyeceğim şudur ki bir fikirleri varsa ilk önce çok hızlı bir şekilde prototip üretsinler ve bu prototipi denesinler. Bu prototipi denemek için de çok büyük bir şeye gerek yok. Arkadaşlar arasında deneyebilirler. Çok küçük bir bütçeyle bir App Store'da yayınlayıp oradaki tepkiye bakabilirler. Eğer hata yapacaklarsa da hızlıca hata yapsınlar. Çünkü oradan öğreniliyor yani. Esasında senin ilk verdiğin örnek çok güzeldi. Yani arkadaş çevresinde oradaki sohbeti kesebiliyorsa güzel bir ölçek bulmuşsun hakikaten. Güzel bir deneme olmuş. Son olarak da sana şunu söyleyip sohbetimizi toparlamak istiyorum. Sen şimdi şu anda artık oyun piyasasının tam içindesin. Hem oyunları görüyorsun hem de oyun motorları tarafını görüyorsun. Burada ayrıca çok büyük şirketlerin de yeni atılımları, yeni satın almaları marketi çok daha hızlı büyütüyor. Gelecek trendleri ne görüyorsun? Buradan baktığında teknoloji dünyasına ne gibi katkı sağlayacak? Daha çok yeni Facebook'ta artık browser üstünden oyun oynatmaya başlayacağını da açıkladı. Hı hı. Burada da market kızışıyor. Böyle hani baktığında senin gözünden gelecek trendlerinde neyin öne çıkacağını düşünüyorsun? Aslında hani senin dediğin şeye çok yakın. Hani dedin ya artık browser üzerinden bile Facebook oyun oynatmaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir şey var yani biliyorsun eskiden film satın alırdık, müzik satın alırdık. Şimdi artık stream ediyoruz. İndirmiyoruz bile yani. Direkt app'ten açıyoruz ve dinliyoruz. Artık dünya o tarafa gidiyor. Yani artık belki de bu son konsollar artık son nesil konsolları satın alacağız. Ya bundan sonra belki artık konsol diye bir şey olmayacak. O yüzden hani çeşitli yayıncılar olacak ve bu yayıncıları üzerinden oyunları oynayacağız. Bir şeyin sahibi olmayacağız muhtemelen. Bir şeyi kiralayacağız. Ya onu oynama hakkını kiralayacağız ya da belli bir süreliğine işte hani ya da dijital olarak sahibi olacağız. Muhtemelen o da olmayacak. Muhtemelen sadece belli bir süreliğine kiralayacağız onu. Bunu görüyorum. Onun dışında şöyle bir şey var. Hani işin teknolojik açısından da şimdi hani dediğin gibi oyun motorunun yapan bir şirkette çalıştığım için bir taraftan da tabii ki developerlarla, geliştiricilerle çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü onların dertlerini anlamalıyız ki dertlerine bir çözüm bulmalıyız. Dediğim gibi biz de onların hayatını kolaylaştıracak, onların kendileri gerçekten hani çok tamamen oyunlarına kanalize olmaları için biz onların birçok yapması gereken ama defalarca yapması gereken şeyleri üzerinden almak çalışıyoruz. O yüzden de trendleri takip etmemiz ve ihtiyaçlarını görmemiz gerekiyor. Orada da şuna doğru bir gidiş var bütün dünyada, bizim tarafta da. Mesela biz iStation'ın ikincisini yaptığımızda tamamen free to play işte bedava bir oyundu. Sen bunun içerisinden satın almalar yapıyordun. Bu yüzden de şey yapman gerekiyor. Oyun bedavaysa eğer senin kullanıcıyı bir şekilde içeride yönlendirmen gerekiyor satın almaya ya da satın almıyorsa da reklam göstermen gerekiyor. Yani bir şekilde günün sonunda senin o oyundan para kazanman gerekiyor. Bu satın almadıysa reklam olması gerekiyor. Bunu da test etmen ya da rakamları, metrikleri görmen lazım. Bazen de bir kuruş hesabı yaparak hani oradan biraz şuradan biraz kuruş kazanayım, şuradan biraz kuruş kazanayım derken toplamda bir şey ettirmeye çalışıyorsun. Bu yüzden de hep A/B testleri yapıyorsun. Rakam ve bu şu rengi değil de mavi değil de yeşil olsun diyorsun. Şunun fiyatı $2 değil de $1 olsun diyorsun. Hep bir şeyler deniyorsun ve o zamanlar ben hatırlıyorum birçok testi aynı anda yapamıyorduk. Çünkü şey diyorduk yani bu kadar testi aynı anda yaparsak neyi değiştirdiğini bulmak çok zor ve zaman alıyordu o yüzden. Hep sıralı yapıyorduk testleri ve ölçüyorduk bu rakamları ve insan faktörü çok fazla işin içindeydi. Şimdi artık tamamen makine öğrenmeye doğru gidiyor olay. Unity'de biz de zaten bunun üzerinde de uğraşıyor. Bir takım da bunun üzerinde uğraşıyor. Yani artık oyunun içerisindeki kazancı maksimize edebilmek için her şeyi makineye bırakacağız. Makine senin oyununu optimize edecek. Ona doğru Ya gidiyor tren. bu bahsettiğin çok
çok büyük bir devrim olacak. Yani bir nevi insanların psikolojisinden anlayan bir yapay zekadan bahsediyorsun. Evet, Ve belki o oyunu kullanıcıyı anlayıp ona göre optimize edip en iyi fiyatı, aynen, en iyi noktada, en iyi zamanda, aynen. belki de kullanıcının böyle artık denemekten sıkıldığı, ya şunu da alayım geçeyim dediği, hani ben Hı hı, genelde anca o noktaya kadar kendimi zorluyorum o tarz oyunlarda. O noktayı bekleyip hı hı. daha doğrusu onu karar verip oraya koyacak. Doğru zamanda, doğru şekilde, doğru şeyi gösterecek. Yani müthiş müthiş bir yenilikten bahsediyorsun. İnşallah biz Türkler olarak da bu dünyaya katkı sağlayabiliriz. Burada bizim de sözümüz geçer. Çünkü burada güzel bir rüzgarı yakaladık. Buradan da devam ederiz diye düşünüyorum. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim bugün davetimizi kırmayıp geldiğin için, vakit ayırdığın için. Çok keyifliydi. Çok sağ ol. Rica ederim. Teşekkür ederim ben de. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.